iplerle bir paraya dikeceğiz. Aslında geçen haftalarda bir paraya videosu yayınlamıştım. Ona buradan ulaşabilirsiniz. O elde dikilebilecek bir paraydı. Bu ise makine gerektiren bir para olacak. Ama gerçekten çok basit. Tek parça bir şey dikeceğiz ve üzerimize dolaya dolaya giyeceğiz. Parayamız hazır olacak. Bu arada aklıma yeni bir video fikri geldi. Onun için sizden bir şey isteyeceğim. Benimle beraber yaptığınız, yani benim gösterdiğim modeli kullandığınız kıyafetlerin fotoğraflarına bakmak istiyorum bir videoda. Onun için hani bana yaptığınız kıyafetleri atarsanız çok sevinirim. Zaten daha öncesinden bazen böyle geliyordu. Baktığımda inanılmaz mutlu oluyordum. Hani gerçekten benim için çok gurur verici oluyor. Yani buradan da herkese söylemek istedim. Daha önceden atanlar olursa bana videoda kullanmama izin verdiğini belirterek tekrar atarsa çok sevinirim. Eğer yüzünüz videoda görünmesini istemezseniz veya çocuğunuza yaptıysanız askıda veya yüzünüzü bir emoji ile kapatarak da atabilirsiniz. Gerçekten güzel bir video olacağını düşünüyorum ve fotoğraflarınızı bekliyorum. Şimdi isterseniz daha fazla uzatmadan parayanın yapımına geçelim. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bu para için hafif iç gösteren şifon kumaş kullanacağım. Alt kısmına doğru yoğunlaşan bir desende kumaş kullanıyorum ben. Eğer siz de bu tarzda kullanırsanız çok daha güzel görünüyor bence. Doku olarak daha farklı kumaşlar da kullanabilirsiniz ama kuruma kolaylığı açısından en ideali bence şifon veya tül. Şimdi parayamızın mantığı bu şekilde olacak. Çizimle daha net görülebileceğini düşündüm. Bu dikdörtgen parçayı askılarından kollarımıza geçirip vücudumuza dolayarak giydiğimizde sanki böyle kruvaza bir elbiseymiş gibi görünecek. Dikdörtgen için kullandığım ölçüler 150 cm 60 cm. 38-40 beden için 150 cm ideal bence. 34-36 beden için 130-140 arası daha iyi olur. Bol yaparsanız eğer arka kısmı poponuza doğru çok fazla sarkıyor. Yani sırtınız tamamen açık oluyor. Eğer öyle isterseniz bol da yapabilirsiniz tabii ki. Boyunuza veya parayı istediğiniz boya göre 60 cm olan kenarı uzatıp kısaltabilirsiniz. Kumaşımı bu şekilde verdiğim ölçülere göre dikdörtgen biçimde kestim. Bu gösterdiğim yerleri daire şeklinde keseceğim. Parçamı ikiye katlıyorum ve kat yeri olmayan köşeyi kaymasın diye iğneliyorum. Gördüğünüz gibi bir kaseyi köşeye yerleştirip kenarlarından çiziyorum. Kol kalınlığınıza göre dairenin büyüklüğünü değiştirebilirsiniz ama çok abartmamak lazım tabii ki. Daire büyüdükçe yakası daha çok aşağıya düşecektir. Bence kase en ideali. Çizdiğim yerlerden kesiyorum ve iğnelerimi çıkarıp kumaşımı açıyorum. Şimdi daire kısımlar hariç dikdörtgen parçamın dört kenarını iki kez kıvırıp iğneliyorum. Gösterdiğim yerleri boydan boya iğneliyorum. Şifon gibi kaygan kumaşları dikmeden önce ütülerseniz çok daha rahat edersiniz. İğnelediğim kenarlardan düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi sıra askıları yapmakta. Ben bunun için 2 tane biye hazırladım. Biyeyi hazırlarken kumaşımı çapraz yani verev dediğimiz şekilde kesip iki kenarını içeri doğru katlayıp ütüleyerek hazırlıyoruz. Ve bu şekilde buraya yerleştireceğim. Biyemin ucunu düzeltip bir kanadını açıyorum ve parayonun yuvarlak kestiğimiz kısmının kenarına yüzleri birbirine gelecek şekilde yerleştiriyorum. Uçlarından yuvarlak kısma tamamen iğneliyorum. Verev kestiğimiz için kumaş esniyor ve bu sayede yuvarlak kısımlarda pot durmuyor. İğnelediğim yerlerden düz dikişle dikiyorum. Şimdi burayı diktikten sonra bu şekilde katlayıp kapatacağım. Biye ile bu şekilde çember çizeceğim. Ben boyut olarak direkt hani tamamen bir yuvarlak oluşturabileceğim şekilde ayarladım. Onun için fazlalığını kesiyorum. Ve bu
Bu şekilde katlayarak iğneliyorum. Ütülediğim için direkt arka tarafla aynı biçimde katlanıyor ve üst üste oturuyor zaten. Tek bir dikişle iki tarafı birden dikmiş olacağım. En sonuna geldiğimde başladığım noktanın üzerine ucunu katlayarak iğneliyorum ve çemberimi kapatmış oluyorum. Eğer bu biyenin ucunu da katlayıp ütülerseniz işiniz çok kolaylaşır. Ben üşendim, onun için birazcık uğraştırdı ama siz ütüleyin. İğnelediğim yerlerden düz dikişle dikiyorum ve çok kolay bir şekilde parayomu bitirmiş oluyorum. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve yorumlarda fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın.